Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımın ikinci inceleme videosunu çekeceğim. Daha öncesinde Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro telefonunu incelemiştim. Bugün de yine Xiaomi'nin bir diğer ürünü olan Mi Band 5 akıllı bilekliği inceleyeceğim. Son zamanlarda tüm satış kanallarında en çok satışa ulaşan akıllı bileklik bugün bizlerle incelemede olacak. Şimdi dilerseniz kutunun içerisinde neler var hep birlikte görelim. Kutuyu sabit dursun diye masaya çift taraflı bantla yapıştırmıştım. Şimdi çıkartıp incelemeye çalışacağım ama evet biraz zor da olsa çıkarttık. Şimdi hep birlikte kutuyu açıp içinden neler çıkıyor görelim bakalım. Şuralarda bir yerde bir makas olacaktı. Hemen onu alalım. Ben daha önce kutuyu açmadım. Şimdi hep birlikte açıp inceliyor olacağız. Evet. Şurada direkt bilekliğim çıkıyor üst tarafta. İçerisinde bakalım başka neler var. Yine böyle bir belge çıktı. Kullanma kılavuzu gibi bir şey. Burada da bir şarj cihazı var. Ve başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kocaman kutunun içerisinden çıkan sadece bu iki ürün. Şimdi hadi inceleyelim. Bilekliği paketinden çıkartıp bakalım. Şöyle bir ekrana dokunduğumda bileklik direktmen açık geldi arkadaşlar. Hatta sizinle de paylaşayım eğer kamera odaklarsa. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Direkt İngilizce dil seçeneği seçili bir şekilde geldi. İlerleye bastığımda telefonumla eşleştirmem gerektiğini söylüyor şu şekilde. Şimdi dilerseniz şarj cihazına geçelim. Bence Mi Band 5'teki en büyük yeniliklerden bir tanesi şarj cihazı oldu. Çünkü Mi Band 4'te şarj cihazı çok büyüktü ve bilekliği kordondan çıkartıp o şekilde şarj etmek gerekiyordu. Ama şimdiki şarj cihazı ise manyetik bir şekilde dizayn edilmiş. Bu şekilde kordondan çıkartmadan çok rahat bir şekilde telefonu toplamda 2 saat boyunca şarj edip doldurabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hatta şurayı çıkartıp size de nasıl rahat bir şekilde şarj cihazının oturduğunu da göstermiş olayım. Şöyle tuttuğumla yapışması bir oluyor ve rahat bir şekilde USB kabloyla şarj edebiliyorum. Akıllı bilekliğin şarjının yaklaşık 14 gün gittiğini söylüyor Xiaomi. Ama tabii ki bu sizin tüm uygulamaları aktif bir şekilde kullanmanıza göre değişecektir. Eğer her şeyi aktif bir şekilde kullanıyorsanız bu şarj süresi yarıya düşecektir diye düşünüyorum. Ama yine de 14 gün şarjının gidiyor olması bence çok güzel. Böyle bu şekilde. Hemen bilekliği koluma taktım ve telefonuma da Mi Fit uygulamasını indirdim. Mi Fit uygulaması Android ve iOS telefonlar için uyumludur arkadaşlar. Default'ta zaten dil seçeneği seçili geliyor. İngilizce, Türkçe dil desteği yok. Hemen ileriye tıklıyorum. Burada uygulamayı eşleştirmemi istiyor bilekliği ve uygulama içerisinden bilekliği seçiyorum. Bazı ayarlar yapıldı. Şimdi arıyor. Bakalım eşleşme olacak mı? Bekliyoruz biraz. Şimdi telefondan da evet, şu an eşleşme yapıldı arkadaşlar. Evet, bakın eşleşme başarılı diyor ve hemen uygulama açıldı. Saati gösteriyor. Saat doğru bir şekilde geldi zaten. Bileklik ayarları geri yükleniyor diyor. Daha önce kullanmış olduğum herhangi bir bileklik varsa onlarla ilgili geçmişi şu an yüklemeye çalışıyor. Ama ben daha önce bir bileklik kullanmamıştım. Bakalım. Şimdi ekran tasarımına geçeceğiz. Hemen Mi Fit uygulamasının içerisindeki mağazalar kısmına girdim ve kendim için özelleşmiş bir şablon seçtim ve bilekliğime gönderdim arkadaşlar. Dilerseniz bu şablonu değiştirebiliyorsunuz. Hemen ekranda zaten saati gösteriyor. Sağa doğru çevirdiğimde burada hava durumunu gösteriyor. Hava durumu benim için çok önemli. İşe giderken hava durumuna bakıp ona göre kıyafet tercihi de yapabilirsiniz. Bu tarafta hemen Spotify veya YouTube'dan müzik dinlerken rahat bir şekilde açıp kapatabilmeniz için müzikleri kontrol edebileceğiniz bir özellik var. Daha sonra buradan yine bildirimler var. WhatsApp bildirimleri ya da işte hangi uygulamaları açıyorsanız o bildirimler gözüküyor. Yukarı aşağı doğru kaydırdığımızda
Burada yine böyle ne kadar yürüdüğünüze dair ve kaç adım attığınıza dair istatistikler yer alıyor. Burada Payı uygulaması var. Payı uygulaması bizim sağlıkla ilgili, bu arada şarjı da bitiyor cihazın, %15 kalmış uyarı veriyor, görmüş oldunuz. Şimdi Payı uygulaması bizim sağlıkla ilgili verilerimizi kullanarak bir algoritma çalıştırıyor ve günlük skor dönüyor bize. Burada yine kalp atışlarımızı ölçüyor. Burada yine notification'lar var. Bildirimler geliyor. Telefondan hangi bildirimleri açtıysanız onları görebiliyorsunuz. Burada yine stres ölçer var. Ben biraz önce kendim için ölçtüm. Bu aralar biraz işten ötürü stresliyim. Biraz yüksek çıktı. Burada yine nefes egzersizi var. Dileyenler kullanabilir. Daha çok yoga yapanlar ve egzersiz yapanlar için güzel bir şey. Nefes al ve verle birlikte kendi nefesinizi kontrol edebiliyorsunuz. Burada yine aylık döngüsel bazı özellikler var. Yine burada da özellikle şu evden çalıştığımız dönemlerde toplantılarımızı ve eventlerimizi kontrol edebileceğimiz bir event sekmesi var. Buradan da yine bildirim oluşturabiliyoruz. Yine hava durumu var. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de en altta aslında Other diye bir şey olması lazım. Diğer özellikler. Hemen oraya geleceğim. Workout var mesela. Burada da aslında bu bileklikler daha çok egzersiz ve spor yapabilmek üzerine özelleşmişti ama daha sonra birçok özellik eklediler. Burada yine bir sürü yapabileceğiniz egzersizler var. Bunları seçip başlatabiliyorsunuz. More, daha fazla kısmında ise bildiğiniz standart alarm, kamera, müzik falan var. Burada da benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden bir tanesi kamera oldu. Buradan telefonunuzun kamerasından fotoğraf ve videoları çekip başlatabiliyorsunuz. Aslında kamerayı ayarladığınız zaman uzaktan fotoğraf çekebilmek mümkün oluyor. Bence en güzel özelliklerden birisi bu arkadaşlar. Şimdilik bilekliğin özellikleri bu kadar. Şu an piyasada fiyatlar 250 lira ile 260 TL bandında değişiyor arkadaşlar. Ben de 250 TL civarında bir ücrete satın aldım. Bu şekilde. Eğer Mi 4 kullanıyorsanız Mi 5'e geçmeniz bence çok mantıklı değil. Ama 0 alacaksanız bence kullanılabilir. Tabii 250 TL vermek mantıklı mı bilemiyorum. Bu arada benim bileğim çok ince. Bu yüzden elimde biraz büyük durduğunu düşünüyorum. Bileğiniz çok ince ise bence çok da tercih edilebilir bir bileklik değil. Şu şekilde son taraftan zor bir şekilde kapattım. Böyle arkadaşlar. Bu arada ekranın bir diğer özelliğinden de bahsedecek olursam 1.1 inç ve AMOLED ekranlardan oluşuyor arkadaşlar. Yani siyahlar üzerinde herhangi bir beyazlık yok. Çok net bir şekilde her şeyi görebiliyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.